Ne yapayım, direkt Tornistan'da geçeyim mi? Abi şu an çekekçiden başka bir yerde seni iskele tarafına yapıştıralım, olur mu? Geldim geldim. Geldim bak. Ne yapayım? Abi ipleri alalım bir biz. Diğer tarafta abi. Geçeceğim. Tamam abi. Şimdi yavaş yavaş yavaşlatabilirsin. Aynen abi. Aynen. Geliyor. Abi bir durduralım tekneyi. İleri doğru. İleri abi ileri. Tamam. Gerisi bizde. Mustafa edebilirsin. Kanka biraz sağ da bu taraftan iyisin beyefendi. Sandım abi. Heh, tamam. Tamam bağlayabilirsin. Evladım. Sağ ol kanka. Volkan abi sağ ol. Yanaştık. Şimdi iniyorum. Kameralar çekmeye devam edecek.
Nausa'da, Paros Adası'nda o kadınla takıştığımız yerde onların ilk başta zincirine biz şey yapmıştık. Bizim palamız, pala diyorum. Salmamız onların zincirine takılmıştı. O salmada zincire takılan yeri birazdan temizlik bittikten sonra göstereceğim. Ne kadar kötü olmuş. İşte bunlar yüzünden de karaya çıktık. Ama tabii temizlik asıl olan. Neyse tamir edilecek hepsi. Yapacak bir şey yok yani. Denizde oluyor her şey. Evet. Bugün pazartesi. Çalışmanın ikinci günü. Cumartesi başlanmıştı. Güzel bir Netsel gününden hepinize merhaba. Şimdi bugün ne yapılıyor? Bugün sabahleyin tekne güzelce yıkandı. Pırıl pırıl oldu. Ve arkasından pastacılığa işine başlandı. Arkadaşlarımız Poseidon Marine çalışanları tekneyi önce pasta arkasından da cila yapıyorlar. Gerçekten çok iyi işçilik çıkartıyorlar. Şöyle bir manzarayı da göstereyim size. Lift yeni bir tekneyi getiriyor ya da götürüyor. Şimalimiz, kızımız valla gelin gibi süsleniyor. Pırıl pırıl oluyor. Sezona hazırlanıyor. Herkese güzel bir salı sabahından günaydın. Sabah saat 8 şu anda. 8'e çeyrek kala itibariyle çalışmalar başladı bizim teknelerde, Lütfü ile benim teknede. Dün ne yapıldı? Dün teknemizin altının astarı atıldı. Bu güverte şeyinden parlatmasından sonra derken değil, beraberinde teknenin altına astar atıldı. O astarı göstereceğim. Şimdi de zehirlinin birinci katı atılıyor. Hemen göstereyim. Bakın. Bu gri renkli olan katman teknenin altının astarı. Peki neden astar atıyoruz? Bu konuyu da bakın burada şu astar atılmamış bölüm, eski zehirli boya siyah olan, bu astar gri olan. Bayram Usta kolay gelsin. Sağ ol, günaydın. Günaydın. Nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. Yoruldun. Sabah sabah biraz öyle. Evet. Ben sana mikrofonu uzatayım. Biz niye astar atıyoruz tekneye? Boyalarda marka değiştiği zaman iki marka birbirine uyum sağlamıyor. Aradaki uyum sağlaması için son kat kullanacağımız boyanın astarını atıyoruz ilk önce. He. Eğer marka değişir, astar atmazsak denize indiği an boya pul pul dökülür. He. Uyum sağlamaz. Uyum sağlamaz. Evet. Bizim eski boyamız başka bir markaydı. Evet, markayı değiştirdik. Şimdi CJet'e geçiyoruz. Evet, CJet'in astarını atmak zorundayız. CJet'in astarını atmazsak Aha. buna uyumu 0.15 atmamız lazım. 0.15 atmazsak dökülür. Dökülür. Evet. Tutunmaz zehirli Tutulmasını boya. şeyler yani boya tekne yol aldı mı boya da akar gider. %20'si 40'sı seneye fazla boya kalmaz. %20'si 40'sı gider. Gider bir de yıkandığı zaman hiç boya kalmaz. Anladım. Anladım. Süpermiş. Ellerine sağlık vallahi. Neymiş efendim? Boyanın markası değişince yeni boyanın tutunabilmesi için o boyaya ait astar atılması gerekiyormuş.
İşte şimdi de o yapıldı ve aslında teknenin bu hemen göstereyim sancak tarafından da Bayram Usta zehirli boyanın birinci katını atmaya başladı. Bu siyah renkli olan zehirli boya. Bu arada mavi bantla teknenin her tarafı böyle çizgi şeklinde düz bir şekilde geçildi ki o bant çıkartıldığında orası böyle dümdüz olsun, güzel görünsün. Bayram Usta daha uzun bir şey kullansaydın ya, sap kullansaydın ya. Sapının Bastıramıyorum. Uzun saplar çabuk kırılıyor. Bu güçlü kuvvetli olduğu için iyice bastırmam lazım. daha zor oluyor sana. Biraz yoruyorum ama işte sağlam oluyor. Bu Sağlam oluyor. güç uygulayabiliyorum. He, Buraya. anladım. Peki. Kaç kat zehirli boya atacağız Bayram Usta? 2 kat. 2 kat. Tamam. Standart zaten 2 kattır. Tamam, teşekkürler. Evet, zehirli boya işimiz de böylece başlamış oldu. Tabi bu arada size şeyi de göstereyim. Bu sancak taraftaki dümen palamız. Bu da iskele taraftaki dümen palamız. Hatırlarsınız şeyde Paros Nausa'da, Nausa limanında o cazgır kadının bize bağırdığı zaman başka bir teknenin zinciri bizim palamızı şurada zarar vermişti. Orası da tamir edildi. Şimdi kuruması işte macunlandı falan filan. Ne yap? Macunun su çekmemek için epoks astar atmamız lazım. He. Macunun üzerine. Astar atarsak ileride macun su çeker. Emici madde. Onun için bir de ekstradan daha önce zehirli astardan önce epoks astar atmamız lazım. Epoksi astar atılacak oraya. O yüzden orayı boyamadınız. Boyamadım çünkü kalan yerler oraları beraber yapacağım. Anladım, anladım. Süper. Macunun su emme özelliği olduğu için epoks astar atmak şart. Anladım. Epoksi astardan sonra Şimdi şurada gördüğünüz yere lokal zımpara yapıp epoks astar atıp arkasına astar zehirli. ha bu palaya da epoksi astar atıldı değil mi? Bak ilk önce şurası. Şu yeşil olan yerler. Bu şey. Şu attığımız saç astarı. Bu macun aradaki çökükler Dur, çukurları bir düzeltmek dakika. için. Heh. Bunu zımpara yapıp epoksi astarın üstüne zehirli astarın üzerine zehirli. Vay anasını. Biz burada tabii o gene Nausa'da o motor yatın zincirine takılmıştık geri geri giderken, tornistan giderken. Zincir de burayı zedelemişti. Orası da yapıldı. Peki Bayram Ustacığım kolay gelsin. Teşekkür ederim sana. Ellerine kollarına sağlık. Bakın bu tekneler de suya nasıl indiriliyor. Bizimki gibi çekme atma yapıldığı gibi bu şekilde rampalardan da tekneler böyle bu büyük traktörler alıyorlar ve tekrar suya indiriyorlar. Karinasından su eksik olmasın. Müthiş. Ve yüzmeye başladı. Abi bak bir şey diyor sana. Bir daha söylesene Allah aşkına. Bir daha söyle, bir daha söyle. Bir daha söyle. Beni YouTube'dan takip ediyormuş bizi. Onu söylüyor şoför. Tekrardan. Eyvallah, teşekkür ederiz. Buradaki ekip bizi takip ediyor. İşte böyle suya da indi. Suya kavuştu. Bakımları yapıldı. Güzel bir tekne. Gezi teknesi. Bir daha söyle. Günlük tur
turların içindeki en sağlam tekne ve en temiz tekne budur. En sağlam, en temiz tekne buymuş günlük turlarda. Bir de küçük ya. O kadar. Sahibi çok sıkıntı. He. Aynı zamanda uzak yol kaptanıdır. He. Eyvallah. Bunu da göstermiş olduk. Ve gövdemizi pırıl pırıl yapacak olan cengaverler. Oğuz kolay gelsin. Duymuyorlar ki. Oğuz kolay gelsin. Oğuz kolay gelsin. Kolay gelsin. Oğuz, Duymuyorum. Oğuz tam konsantre. İlerliyor vallahi, kulaklıklarda müzikle dinliyor. Bakın. Şimdi yaptığımız iş ne? Pasta işlemi yapılıyor. Pasta işlemi ne işe yarıyor? Güvertedeki güneş yanıklarını almak için kullanılıyor. Güneş yanıklarını Aynen. alıyor. Eyvallah. Ufak tefek çizikleri de alıyor değil Aynen mi? onları da alıyor. Ekstradan parlaklık da veriyor. Bırakıyor. Ondan sonra da wax işlemine uygun hale getiriyor yüzeyi. Tamam, süpermiş. Şu aşağıdan da çekeyim sizi böyle, yukarıdan çok komik oldu. Ha, Akyol da geldi. Evet evet. Günaydın. Günaydın, günaydın. Dur şuradan çekeyim, güneş böyle karşıdan oluyor. Ne haber Akyolcum? İyi gidip sen nasılsın? İyidir. Ah, kahveye çağırdın. Tabii, he? Şimdi oluyor kahve aşağıda. Ya Bakayım, şeyin üzerinde, iki denizin dakikası üzerinde var. olmayınca çok tuhaf olmuyor mu ya? Değil mi? Hani böyle teknedesin ama deniz üstünde değilsin. Çok garip değil mi? Bir kere yukarıdan bakıyorsun böyle. Yukarıdan bakıyorsun, aşağıya bakınca deniz görmeyince bir tuhaf hissediyorsun. Teknedesin ama denizde değilsin. Aynen öyle. Şey gibi oldu bu. Kekik gibidir ama kekik değildir. O ne? Dur. O kekiğe çok benzeyen bir şey. İşte ot. Ay unuttum. Birazdan söyleyeceğim. Bu arada sana bir şey söyleyeyim mi? Şu Ha. koku var ya, hani tutkal kokusu mu? O şey, pastanın kokusu. Var ya, bayılıyorum abi. Ben eğer sokakta olsaydım kesin tinerci olurdum. Bak ben sana Değil mi? Ceren de öyle. Öyle mi? Ceren de öyle. Bayılıyor. O Kokuyor. oje kokusuna da bayılıyor. Aynen. Ha. Hadi dur aşağı ineyim, aşağıdan bir çekeyim. Tamam. Böyle çekiyor, çekiyor beni. Pastamız yapılıyor. Teknenin bütün gövdesi aynen böyle, iki tarafı da arkası da bu şekilde pasta yapılacak. Pasta işi bittikten sonra da aynı sistemde cilalama işi yapılacak. Bu arada zehirli boyamızın da birinci katı tamamlandı. Şimdi akıllarda olan bir sorumuz var. Bu payandaların ayakları ne olacak? O tekne suya inerken yapılacak. Orada da ayrıca göstereceğim ben size. Aynı şekilde salmanın şu zemini de. Bu zemin de gene tekne suya inerken yapılacak. Bu arada bugün motor ve sail drive'ımızın bakımı için, keçesinin değişimi için gelecek Marlin Denizcilik Yanmar servisi. Bayram Usta zehirli boyaya hazırlık için bizim şeyimizi, pervanemizi, ay şuradan geçeyim bir saniye, pervanemizi şey yaptı, zımparaladı. Bakın pervane böyle açılır kapanır pervane. Yelkenle seyir esnasında pervaneyi böyle kapatıyoruz. Böylece su direnci minimuma inmiş oluyor.
Şunlar da tutyalar. Hem bu hem de bu. Bu tutyalar denizdeki elektrolizi deniz suyuyla olan elektrolizin metal kısımları korozyona uğramasını engelliyor. Aslında kendini feda ediyor. Çinkodan yapılıyor bu metaller. Her sene karaya çıktığında bunlar değişiyor. Bakın zaten o elektrolizle onu yemiş elektrik akımı, minik elektrik akımı. Böylece pervanemiz kurtulmuş. Pervane de yoksa bu hale gelebilirdi bu tutya olmasaydı. Aynı şekilde bu da öyle pütür pütür olmuş üstü. Neyse bunun içi açıldığı zaman size ayrıca göstereceğim. Gerçekten çok acayip bir mühendislik var içinde. Müthiş bir mühendislik var. Hadi şimdi ben Akyol'la kahveye geçeyim. Şey de gelecek, Lütfü de gelecek, onu da çağırayım. Sabah kahvemizi içelim. Burayı hatırladınız mı? Orası vuruktu. Nausa'da vurmuştuk. Şimdi o vuruktan, o kırıklardan eser kalmadı. Aynı şekilde bakınız palamız da pırıl pırıl oldu. Etrafta muhtemelen çok gürültü var. Ama yapacak bir şey yok. Kusura bakmayın valla. Şimdi Marlin Denizcilik, Yanmar'ın Marmaris'teki tek yetkili servisi. Pervaneyi böyle önce o yaprakları söktüler. Şimdi de ana gövdeyi söküyorlar. Şöyle bir parça. Bunun üzerine boya sürmüşler. Çalışmamış dükkanımız var. Az önce Bayram Usta da söyledi aynısını. Az önce Bayram Usta da söyledi. Bir önceki yapılan iş doğru yapılmamış demek ki. Ne yapalım? Neyse çok büyük sıkıntı olmamış en azından. Bayram Usta da çıkan pervanelerin üzerindeki boyayı temizliyor bu arada. Pervaneler böyle gördüğünüz üzere tek tek. Bu boyanın etkisi olur mu o çalışmamasında o tutkunun? Boyanın etkisi olmuş değil mi Tutya? Anlamam onu Mehmet diye dedi. Olmayacağını olur. Patronlarım Erdem Beyler bana hayatta tekne sektöründe neyi öğrettiler? Teknede bir defa yaparsın. İkinciye şansın yoktur. Mesela bir civata denize düştü mü alma şansın yok. Doğru. Bunun için yani tekne sektörü böyle bir şey. Yaptığın şeyi en iyi yapacaksın. Kaliteli yapacaksın, Kaliteli iyi şekilde yapacaksın. Oluyor öyle değil yani. İyi. Bir defa geri dönüşüm yok. Geri dönüşü yok. Eyvallah. Sen bir daha ya da sen al kapağı şöyle koy. Kapak tutmam nerede? Etrafa yağ dökülmesin diye olabildiğince dikkatli davranıyorlar.
Yağmurda su falan bir şey yok. Yok. Gayet temiz. Temiz. Sen poşet hazırla. Süper. Geçen sene ben değiştirdim kuyruk yağını. Kendim değiştirdim. Ve baş pervanelerimizi de öyle söküyoruz. Bakar mısınız bu zehirli 2 yıllık. 2 yıllık şu zehirli Bayram Usta. Gayet iyi dayanmış değil mi? Zımpara bile yemiyor. He? Zımpara yemiyor. Üstteki zeybeyi almadan alttaki astarı zımpara yemiyor. Ha, Böyle gazıyoruz. tamam. Anlamadım ben ya. He, tamam diyoruz anlamadığımıza. Buraya ne yapıyorsunuz? Burada renk çalışması yaptık. Rengini yaptık. Bıçağı uygulama yaptık. He, oradan renk aldınız. He, onu temizlemesini yapıyorsunuz. Bu arkadaki gri şey olan yer için. Tamirat olan yeri tamirini yaptık. Oradaki yani buradaki rengi tutturabilmek için oradan renk çalışması yapmışlar. O yüzden orayı temizliyor şimdi. Bu arada pasta işi devam ediyor. Baş pervanenin pervaneleri söküldü. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Keçemiz yenilendi. Dişliler yağlandı ve yeni tutyamız takıldı. Şimdi pervane ana gövdesi monte ediliyor. Sonra da pervane yaprakları monte edilecek. Çok sağlam sıkıştırmak lazım. Loctite'da sürüyoruz. Ne? Vidalara Loctite'da sürüyoruz. Loctite sürüyorsunuz. Evet, 243. Hmm. Bütün vidaların hepsine sürmemiz gerekiyor. Tam gaz devam. Şimdi pervanelere uçlarına gres yağı sürüldü. Oradan bir mül geçiyor. Flexofold diye bir markaymış bu da.
Hadi. Bakalım. Tamam, bırak. Koy şunu. Şimdi motor bakımına geçiliyor. Bakın size ne göstereceğim. Önce yere böyle kağıt ama altı PVC kaplanmış kağıt. Onun üstüne de böyle bezler seriliyor ki herhangi bir yağ dökülmesine ya da malzemenin üzerindeki yağdan, kirden, pisten etkilenmesin etraf. Bak böyle güzel güzel, çok sistematik çalışıyorlar. Vallahi bravo. Ya, cerrah hazırlığı, ameliyat hazırlığı gibi oluyor değil mi? Aynı şey arka odalar için de yapılacak. Çünkü arka odaların yan taraflarından da motora ulaşım var. Yağ oradan değişiyor. Onu çıkarayım mı? Koyuver böyle. Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ ol abiciğim. Mehmet Usta, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi abicim ön kapağı açıyoruz. Hı hı. Kayış kapağını. Hı hı. Kayışa bakacağız. Hı hı. Ondan sonra motorun impelerini sökeceğiz. Ona bakacağız bir. Onun Peki. değişimini yapacağız. İmpeller ne işe yarıyor Mehmet Usta? İmpeller motorun kalbi diyelim. Hı. Aşağıdan deniz pompasıyla suyu çeken, motorun içine deniz suyunu akseden çeken pompa. Yani motorun soğutma suyunu Evet. soğutan suyu Aynen çeken öyle, pompa. aynen öyle. Bu deniz motorlarında motorun içinde bir tatlı su vardır. Bir de o tatlı suyu soğutmak için tatlı su. Bir de o tatlı suyu soğutmak için kullanılan deniz suyu vardır. Evet, o deniz suyunu denizin içinden çekmeye yarayan plastik parçaya impeller diyoruz. Evet. Ben de bir şeyler biliyormuşum değil mi? Ne misin abicim ya? Şimdi kapağı açıp lastiğin ne durumda olduğuna, gerginliğine, sağlıklı olup olmadığına bakılacak. Kayışlarımızda bu esnek normaldir. Olması gerekli. Hı hı. Çok aşırı burada alternatör, devir daim, gergi rulmanına zarar verir. Bu gergi standardı normaldir. Bu esneklik olması şart. Şart. Evet, fazlası zararlı. Evet. Şimdi motorumuzun saat üzerinden baktığımız zaman geçen serviste değişmişti kayış. Hayır, değişmedi. Bu sene değiştirelim. Çünkü önünde 250 saat çalışacak. Heh. Her 250 saatte yapıyoruz ya yanmar. Her 250 saat diyor
rutin bakımını. Hı hı. Yılda tabii bir şeye geliyor. Bir yıla geliyor. Ama değiştirmemiz gerekli. Önümüzde çünkü 250 saat olduğu için. Biz 250 saat şey yapmıyoruz ama olur değiştirelim peki. Yani. Biz çoğunluk yelkenden gidiyoruz. Evet. Peki kayışta değişecek. Peki şurada az önce alternatör dedin. Yani bu şu. alternatör. Alternatör ne işe yarıyor? Alternatörümüz Elektrik üretebiliyor. Evet. Hı. Alternatör elektrik üretiyor. Ve aküleri besliyor değil mi? evet. Motor çalışırken aküler alternatör vasıtasıyla besleniyor, doluyor. Peki ben şöyle kenara çekileyim artık. Ustam kendi işini yapmaya devam etsin. Şimdi impeller'ı söküyoruz. Evet. Şimdi Şurada. impeleri sökmeden önce teknemiz denizde olduğunu düşünün. Biz karadayız şu anda. Motor vanasını kapatmamıza gerek yok. Şimdi denizde olduğumuz zaman arkada şanzımanın üzerinde, seldrayın üzerinde su alış vanası var. Mutlaka onun kapalı olması lazım. Doğru. Çünkü bunu açtığımız zaman tekne içeriye su alır. Su alır. Şimdi biz karadayız, kapatmıyoruz ama. Çünkü suyun altında kalıyor bu değil mi? O Evet, yüzden evet. su alıyor. Aynen öyle. Senin çırağın ismi neydi? Cüneyt. Cüneyt. Cüneyt de oradan motor yağını motorla Evet. alıyor. 12 volt elektrikli pompayla yağını çekiyor. Yağı çekiyoruz. Motor yağını çekiyoruz. Sonra filtre değişecek. Yağ filtresi. Mazot filtresi değişecek. Evet. Şimdi bu da impeller çektirmemiz. Elden çıkartamıyoruz onu değil mi? Ya normalde biz yetkili servis olduğumuz için biz yani çektirme kullanırız. Anladım. Tornavida kullanmayız. Tornavida kullanıyorlar. Buradaki kenarlar çok zayıf. O-ringin çalıştığı yerler. Şimdi impeleri çıkarınca göstereceğim. Buraya zarar veriyorlar pompaya. Bunun olması gereken orijinal parça kullanıp yanmarın orijinal parçasını kullandığın zaman çektirme yatağı vardır. Tek tarafında vardır. Burada yoktur mesela. He, oraya bağlayamaz. Böylece ne tarafa takacağın da belli olur. Aynen öyle. Ha, Zaten müthiş. frezelidir bu. Bu şekilde çıkarıyoruz. Buradan tornavidayla müdahale yapıyorlar. Kenarlarını Burada kenarlara yiyorlar. zarar. Pompa belirli bir saatten sonra değişim yoluna gidiyor. Bu da ileride müşteriye yansıyor. Bakayım o impeller'a bir göstersene ekranı. Şöyle, ay bir dakika. Şöyle, dur. Heh. Şöyle bir parça. Bu döndükçe Evet. denizden suyu çekmeye yarıyor. Impeller de sağlammış aslında. Değil mi? Evet. Bu şekilde. Hı, tamam, süper. Teşekkür ederim. Bizim su altı gresiyle biraz yağlıyoruz. Çünkü motor çalıştığı zaman denize inip çalıştığı zaman bir 10-15 saniye su çektiğinceye kadar kuru kalmaması için. He. Çünkü kuru çalıştığı için şey yapar. İmpeleri yanar. Çünkü çok yüksek devirde Evet. dönüyor, değil mi? Evet. İmpellerimizin yanmasını istemeyiz. Kesinlikle. Burası frezel olduğu için istediğimiz şekilde takabiliriz yani. Bir yönü şeyi yok. Şöyle basittir. Bitti. Bu kadar. Süper. O-ringini hafif yağlıyoruz. O-ringin orada zaten bir yatağı var. Kanal var orada. Hafif yağlıyoruz onu. Kapak da yani kapak tek taraflı takılır. Yani şu şekilde takamazsınız. Bu şekilde takamazsınız. Şu kitapçık şu iki sulu hortum arasına gelecek şekilde. Bu şekilde yönü var yani kapağında. Süper. Eğer bu servisimizi
yani impeller değişimini yaptık bitirdikten sonra su alış vanasını denizde mutlaka açmayı unutmayalım. Doğru. Çünkü Motoru yakarız, öbür türlü Yakarız, su evet. almaz. Motor evet, yanar. şu anda 15 saniye susuz çalıştığı anda burada bir şey kalmaz yani. İmpellerden bir şey göremezsiniz. Mehmet Ustam, bu ne şimdi? Neyi söküyorsun? Bu tanktan gelen ilk separatör yakıt filtresi. Yakıt filtresi. Yani ilk tanktan gelip motora girmeden önce suyu, bir tankta falan pislik falan varsa, su varsa buradan geçiyor. Sonra motor üzerindeki ikinci filtreye gidiyor. Ha, diğer filtre Evet. de bu. Evet, İki diğer tane. filtrede yakıt filtresi o. Ha. Bu ayrı zamanda bunun altında sensör vardır. Ola ki su ya da kötü bir şey olduğu zaman panelden size alarm verir. Ha. Yani separatör filtrenin içinde ben su var, şey var diye sensörü de bu. Hı, elektrikli bir elektronik bir sistem var Evet, içinde yani. Evet. Hmm. Bu şekilde. Şimdi buradaki de diğer yakıt filtresi, o sökülüyor. Böyle poşetler konuyor ki etrafa mazot, yani dizel gelmesin, sıçramasın, kirlenmesin diye. Aynı şekilde bu filtre de öyle. Bayağı bir yakıt varmış içinde. Evet. Şimdi motor yağımız az önce boşaltılmıştı. Şimdi yeni yağımız dolduruluyor. Yaklaşık kaç litre yağ dolduruluyor Mehmet Usta? Şeyle beraber, yağ filtresiyle beraber 5,5 litre Hı hı, kapasitemiz vardır. peki. Karşı tarafta da şanzıman yağı dolduruluyor. Buna da aynı motor yağıyla aynı 15-40 o da 3 litreye yakın 2.800-2.900 yağ alır. Evet. Süper. Şimdi ne yapılıyor biliyor musunuz? Her taraf temizleniyor. Sprey sıkıldı. Pırıl pırıl bütün o sintine bölümü, motorun altındaki sintine bölümünü spreyle sprey sıkıp temizlediler. Temizliyor arkadaş. Cüneyt, ellerine sağlık valla. Pırıl pırıl oldu. Kapak da takıldı. Şimdi su filtresinin kapağı açıldı. Su filtresi temizleniyor. O takıldıktan sonra her şey bitmiş olacak. Evet, şimdi ne yapıyorum? Bakın geçen sene Siros'taydık galiba. Şuradaki parça yerinden çıktı. Daha doğrusu kırıldı. Ben onun yerine böyle bir orada şey koymuştum. Paslanmış o da. Ikea'dan gelen malzemelerin içinden çıkan alyan anahtarıydı bu. Onu takmıştım. O böyle şöyle yaylı bir parça, şöyle ittiriyorsunuz. Bu buradan çıkıyor. O parçayı da çıkartıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Ha, şimdi bunun yerine şey aldım. Şöyle somun ve vidalar aldım. Onları şöyle buralara takıyorum. Çok daha sağlam oluyor. Öbürlerini de yedek olarak tutacağım. Ne olur ne olmaz. Toplamda 15-16 tane bir şey var. Şimdi o işle uğraşacağım. Orada az önce de şey yaptım. Zinciri
ve demiri aşağıya indirdim. Göstereceğim onu da birazdan. Zinciri, demiri çıkartıp, çıpayı çıkartıp zincirin öbür tarafına takacağım. Ters yüz edeceğim zinciri. Hadi bize kolay gelsin. Bayron'un keyfi yerinde. Döner zar. Daha gitmedi bayram. Daha gitmedin Bayron. Adamsın ha sen Bayron. Acık tutulması. Sıkaya mı doldurmak? Yok lan şeyler. Bundan beyaz. Şey. Buradan sana bez getireyim. Şeyi var beyaz bez zaten. Evet, toplamda 15 tanesi bitti. Şimdi şöyle göstereyim. Hepsi gayet de böyle güzel oldu. Şu vidalarını da sıktım, bunun kelepçelerinde vidaları. Bunu tabii çok sıkınca bunlar gevşiyor. Bunları da sıkmakta fayda var. Şöyle. Bakın. Böyle. Sonra şurada da var. Burada var. Neyse. Durum budur. Şimdi birazdan çapa işine giriyorum. Önce bir şeyler yiyeyim, bir kahvaltı edeyim. 3 tane haşlanmış yumurta, 8 tane zeytin. İşim zor. Şimdiki Oğuz krom çapamızı, ultra çapamızı parlatıyor. Ben ne yaptım? Bütün zinciri aşağı aldım. Niye? Çünkü bakın şuradan göstereyim size. Krom parçayla krom olmayan parça birbiriyle örtüştüğünde, öpüştüğünde krom olmayan parça paslanıyor. Ben geçen sene buradan yaklaşık bir 30-40 santim ucundan kesmiştim. O tabii gene pas yapmaya başlıyor. Daha kötüydü. Gene bu iyi hali. Ben de ne yapmaya karar verdim biliyor musunuz? Zincirin bu geri kalan kısmını full aşağı indirip öbür ucunu buraya bağlamaya karar verdim.
Yani zinciri ters yüz ediyorum. Böylece kesmeye de gerek kalmayacak. Artı zincirin kullanılmayan tarafları da normalde biz işte 60-70 metre civarında şey atıyoruz. Zincir salıyoruz. Geri kalan 30-40 metresi, 100 metre zincir var bizde. 30-40 metresi hemen hemen hiç kullanılmıyor. Çok nadir yani. Zaten bakın şurada göstereyim. Şurada göreceksiniz. Zincirin kullanılan yeriyle kullanılmayan yeri ne kadar farklı. Bu tarafını da kullanmakta fayda var. Evet. Şimdilik Oğuz sağ olsun çıkarıyor. Alyan anahtarıyla. Aslında ben yapmaya gelmiştim ama sanki Oğuz'a Oğuz şunu yapar mısın der gibi oldum galiba. Birazcık tıklamak lazım şimdi. Ne olmuş? Bunlar şu gördüğün kısım var ya abi. Evet. Buraya tam geçer. Tabii doğal olarak Buradaki- onu sıkıştı Aynen. şey tutacak Buradaki orada. Şu kadarcık bir şey zaten. Hmm. Esas mesele bunu çıkarmak. Ha. Onu vurarak çıkartacağız bir şeyle galiba. Evet. Tabii zincirin uç kısmı altta kaldı. Şimdi biz ters çevireceğimiz için Oğuz şey yapıyor. Zinciri bir tur öbür tarafa alıyor ki aşağıda kalacak olan kısım yukarıda kalsın. Ben şimdi yukarı gidip zincirin geri kalan yukarıda kalan kısmın ucuna bir ip bağlayacağım. Onu aşağıya salacağım. Sonra ucunu tekrar alıp ırgattan geçirip çekeceğim. Zincirliğin içi böyle. Bakın size burada bir şey göstermek istiyorum. Ben de görebilsem görüyor muyum? Ay. Çok güneş var. O yüzden kendi gölgemi de görüyorum. Bir şey oluyor. Şimdi bakın. Gerçekten ekranı... Heh. Bakın şu halkaya hırça mapası deniyor. Bakın bu halkaya bir ip bağlı. O da şeyin son halkasına, zincirin son halkasına bağlı. Olur da bir problem olursa acil bir durumda zinciri denize atmak gerekirse buradan kesiyorsunuz bir şeyle, bıçakla ve zinciri gönderiyorsunuz. Bir de tabii ki hani unuttunuz, düğme basılı kaldı, bir şey oldu. Yanlışlıkla zincir aşağıya gitmesin, denize gitmesin diye buna buradan bir iple bağlı. Gönderiyorum. Şimdi zinciri hırça mapasından ipi çıkartacağım ve aşağıya indireceğim. Motoru çalıştıracağım. Bizim ırgatımız motor çalışmadan, daha doğrusu marşa basmıyoruz. Sadece o elektriğini açıyorum. Doğal olarak su devir daimi olamayacağı için motoru çalıştıramıyoruz. O ilk bir şey var ya, düğmeye basıyorsunuz sonra motoru çalıştırıyorsunuz. O çalışmadan olmuyor. Çalışmıyor ırgat. Evet. Bunu çıkarttım. Şimdilik şu ipi şuradaki bir halkadan geçiriyorum. Buna bir ızbarço yapıyorum. Bağladım. Şimdi şunu da şurada koç boynuzuna
geçireyim ki şöyle o ağırlık hemen şey yapmasın. Oğuz. Heh, bak gördün mü? İyi ki bağlamışım. Ama tabii bu buraya girdi. Nasıl olacak? Ha tamam, bir sıkıntı yok. Şimdi buradan böyle yavaş yavaş indiriyorum. Her zaman için her zaman için güvende olmakta fayda var. İyi ki bağladık. Oğuz şimdi öbür taraftaki ucu bana veriyor. Bağlıyor o ipin ucuna. Ben de buradan onu çekeceğim. İçi de çok pis değilmiş bu arada. Tamam. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Bana bir bez versen de o krom temizleyiciyle şu iç tarafı şey olmuş, kötü olmuş, orayı. Birazdan ben orayı sileceğim zaten. Ha öyle mi? Ha ama oraya zinciri çekmeden mi yapsak? Süpersin, tamam. Çekmeyeyim, sen orayı yapınca yapayım, olur mu? He? Tamam, tamam oldu. Oh. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bu bakım içime gerçekten çok siniyor ya. Vallahi çok siniyor. Çocuklar çok iyiler. Ha, şimdi zincir oldu. Döndürdük ters. Şimdi çekeceğiz yukarıya. Evet. Şuradan önce ipi çekeceğiz. Oğuz aşağıda. Şunu şöyle koyayım. Görmüyorum vallahi ekranı hiç. Şimdiki bunu gene bağlayalım şuraya. Elimizden kaçarsa aşağıya inmesin diye. Oy. Ay bu kaydırmazlar da insanın dizini acıtıyor. Evet, şu
artık çözmenin zamanı geldi. Bu gene halatı hırça mapasına bir ızbarço yapıyoruz. Şöyle. Bağlıyoruz yani işte artık. Izbarço bağıyla öyle diyeyim. Evet. Evet. Şöyle göstereyim. Şuradan çekip akmaya başladı. Oğuz da aşağıda düzgün bir şekilde akmasını sağlıyor. Heh. Durdum ki önde bir boşluk var, oraya aksın. Şimdi şuraya yığılıyor o zincir. O zinciri ittirmek lazım. Oğuz bir dakika. Zincir yığılıyor. Onu bir ittireyim. Bunun için